Düşlerimin Dünyası kanalından herkese merhabalar. Palmiyeler şehri diye adlandırılan güzel Mersin'imizin sahil yolunda küçük bir tur atacağız. Boydan boya sahil yolunu hep beraber gelin gezelim. Mersin'in güzellikleri saymakla bitmez ama Çamlıbel sahilinden başlamak istedim. Burası başka güzel geliyor bana niyeyse. İlk önce buradan yavaş yavaş sahil yolunu dolaşmaya başlayalım. Çamlıbel sahilinin bir tarafında balıkçı barınağı var, diğer tarafında da karşıdan Mersin Limanı'nı görebiliyoruz. Mersin Limanı çoğunuz biliyorsunuzdur zaten, Türkiye'nin en büyük limanı olma özelliği var. Bu özelliğinin yanı sıra dünyanın da en iyi 100 limanı listesinde yer almaktaymış Mersin Limanı. Bu yüzden stratejik bir öneme sahip. Ufak bilgiler vermek istiyorum. 2023 yılı nüfus sayımına göre de 1.938.000 nüfusa sahipmiş Mersin. Ama öyle mi sizce? Yorumlara yazabilirsiniz. Bence daha fazla, çok fazla göç aldı çünkü son yıllarda. Ben de Mersin'de yaşayan birisi olarak bu sayıların doğruyu yansıtmadığını düşünüyorum. Sayı çok fazla, göç sayısı çok fazla. Burası Mersin Akdeniz ilçesine bağlı Çamlıbel Balıkçı Barınağı. Murat'ında harika manzaralar var. Mersin denince yemeklerden ilk akla tantuni gelir. Diğerleri de tatlı olarak kerebiç ve cezeryesi ile meşhur bir ilimizdir Mersin. Eğer Mersin'de bir tanıdığınız varsa ondan da bir batırık yemeyi unutmayın. Batırık da buranın meşhur yemeklerindendir. Mersin narenciye üretiminde dünyada 8. Avrupa'da 2. sırada yer alıyor. Öyle ki Türkiye'de yetiştirilen limonun %60'dan fazlası yine Mersin'de yetişiyor. Yani yediğimiz 2 limondan bir tanesi bu bereketli toprakların mahsulü. Mersin'de futbol denince Mersin İdman Yurdu gelir. Burası da Mersin İdman Yurdu meydanı olarak geçiyor burası. Diyoruz ya, palmiyeler şehri, her taraf palmiyelerle dolu. Burada da bisiklet alanı ve yürüyüş yolu var. Ve Mersin'in meşhur uçağına geldik. Savaş uçağının olduğu yer. Mersin'e ilk defa gelenler bu uçağın yanında bir resim çekilirler mutlaka. Uçağın da öyle bir özelliği var. Ama buralar artık eski özelliğini kaybetmiş benim gözümde. Mersin'e geldiğinizde Mersin Arkeoloji Müzesi, Atatürk Evi Müzesi ve Mersin Deniz Müzesi'ni de mutlaka ziyaret edin. Burası da Mersin'in meşhur caddelerinden sahil yolundaki cadde ve buradan Fenerbahçe Meydanı'na geldik. Fenerbahçe Meydanı'nın yan tarafında da Mersin Marina var. Gördüğünüz taraf Marina tarafı. Bir tarafında Fenerbahçe Meydanı var. Burası da Marina, Mersin Marinası. Marina'da çekim yapmadım çünkü onu daha sonraya bıraktım. Eski resimlerimden koydum oraya. Şimdi Galatasaray Meydanı'na geldik.
Burası da Mersin'in Mezitli ilçesinde yer alıyor. Bu arada Mersin'de 13 tane ilçe var. 4 tanesi merkezde, diğerleri de çevre ilçeler. En büyükleri de Tarsus. Mersin'in en büyük ilçesi Tarsus. Ama Erdemli de Mersin'e en yakın ilçelerden. Bulunduğumuz yer Galatasaray Meydanı'nda Kasım ayında Narenciye Festivali düzenleniyor. Bu alanda düzenleniyor. Mersin Narenciye Festivali ilk kez 2010 yılında Fransa'nın Menton kasabasında 85 yıldır yapılan Limon Festivali'nden esinlenerek başlanmış ve hala devam ediyor. Narenciye hasadı genelde Ekim ayının sonunda başlıyor. Bu nedenle de Narenciye Festivali hasattan sonra her yıl Kasım ayının 3. haftasında yapılıyor. Ülkemizde tarımsal ürün kullanılarak yapılan birçok festival mevcut, ancak gerçek meyveler kullanılarak figürlerin süslendiği Türkiye'deki tek festival bu festival. Bu görüntülerde 2023 yılında benim çektiğim kısa bir görüntü, festivale ait Galatasaray Meydanı'nda. Festivalin son gününde de bu figürlerin üzerindeki narenciyeler insanlara dağıtılıyor. Sahil şeridinde bir adet nikah salonu varmış Büyükşehir Belediyesi'nin. Biraz ileride bir kafeterya vardı. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin işletmesini yaptığı. Gayet de fiyatlar uygundu gittiğimizde. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin burada açtığı adres okuma salonu var. O da Akdeniz'e karşı güzel manzara eşliğinde 12.000 kitap, 16 bilgisayar ile hizmet veriyor. Burası da Kadın ve Çocuk Bilim Teknik Atölyesi'ymiş. Burası da Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden. Oyun parkları, yürüyüş alanları, bisiklet yolu var yine buralarda da. Bu alanda da kardeş ülkelerin bayrakları sergilenmiş. Devirdiğin her pedal iklim değişikliğini yavaşlatır logosuyla Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir hizmeti var. Uygulamadan buradan bisiklet kiralayıp bisiklet yolunda gezinti yapabilirsiniz. Videomun başında biraz Mersin nüfusundan bahsetmiştim ama şu konuyu atladım. Mersin'de yaşayanların, ikamet edenlerin %43'ü Mersin dışındanmış. Kalanları Mersinliymiş ama bu rakamlar tabii çok eski rakamlar, TÜİK rakamları. Son 2-3 yılda bu rakamların değiştiğini düşünüyorum. Artık Mersinli %50'nin altına düşmüştür diye düşünüyorum. Mersin Akdeniz sahilinden başladık. Mezitli'ye kadar geldik. Ve burada artık videomun sonuna yaklaştım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bekliyorum sizi. Mutlaka yorum yapın. Mersin'de gezilecek o kadar çok yer var ki artık neresinden başlasam bilemiyorum diyorum. Sırayla hepsini koymaya çalışacağım elimden geldiğince. Söylediğim gibi kanalıma abone olup yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.